Merhaba dostlar, yeni içeriğime hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere elimden geldiğince kilo verme yolculuğumu, kilo vermek hakkında bildiklerimi ve yeni başlıyorsanız fitness muhabbetine veya direkt kilo vermek isteyen bir insansanız ne yapabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz? İlk adımlarınızı en azından size bir ışık olacak şekilde yani yol gösterecek ilk adımlarınızı size göstereceğim. Bir sunum hazırladım. İstiyorsanız geçelim. Evet, sunumumuza geçtik ve kilo vermek hakkında işte fitness'a veya spor yapmadan yani direkt kilo vermeye giriş hakkında sizlere biraz ön ayak olacak bilgiler vereceğim. Öncelikle burada gördüğünüz şahıs benim. 110 kiloydum burada. Kaçıncı sınıf olduğumu hatırlamıyorum. Herhalde 11. sınıftım. Şu an üniversite 1. sınıfım. Bir yılda hazırlık okudum. Yani aradan 4 yıl falan geçmiş herhalde. 32 kilo verdim ben toplamda. Ama bu arada hani 4 yılda 32 kilo mu verdin lan demeyin. Ben ne zamandı ya? Karantina dönemiydi. 110 kilodan 83 kiloya 3-4 ayda falan düştüm. Ama spor yapmadım. Evdeydim. Çok az beslendim. Öyle düştüm. Yani çok az beslendim derken evde kalan sedanter bir birey için normal bir beslenmeyle beslendim. Yeni yeni spora başladım ve şu anda bu şekildeyim. Böyle yani 3 yıl falan 4 yıl sürdü. Yani burada da yazmışım zaten işte yeri geldi 10 kilo aldım, yeri geldi 10 kilo verdim, 5 kilo verdim, 5 kilo aldım falan. Şu an tekrar bir kilo alma dönemine girdim. İnşallah Muğla'ya dönünce tekrardan kilo verme dönemine gireceğiz. Bir kat yapacağız. Neyse devam edelim. Şimdi öncelikle sıfırdan başladığınızı ve hiçbir şey bilmediğinizi varsayarak kilo kaybetmek, kilo vermek hakkında biraz bahsedeceğim. Öncelikle kilo kaybını yani harcadığınız kaloriden daha azını tüketerek bir kalori açığı oluşturuyorsunuz. Ve o kalori açığı sonucu kilo kaybınız gerçekleşiyor. İlk başta insanların aklına gelen şeyler, tabii internette kilo kaybetmek, kilo vermek diye araştırırsanız genelde detokslar veya işte yemek yememek, uzun süre oruç falan, su orucu falan çıkıyor. Bunlar hoş değil arkadaşlar. Yapmayın. Sağlıksız. Çok fazla bir şey sunamayacağım size hani şu yüzden şu yüzden diye ama sağlıksız olduğu açık ortada. Detokslar sağlıksız değil diye biliyorum. Yani bir sağlıksızlığı var mı bilmiyorum. İşte yok limonu şurana şey yap, salatalığı burana koy. Olmuyor öyle işler. Yani detoks yaptığınızda sadece su kaybediyorsunuz. Tekrar suyu aldığınızda vücudunuz tutmaya devam edecek. O yüzden gereksiz kaçının. Yemek yemediğiniz sürece de vücudunuzun belli bir kalori alması gerekiyor ki işlevine devam edebilsin. O yüzden uzun süre yemek yememek vücudunuzda işlevselliğin bozulmasına sebep olacaktır diye söyleyeyim. İkinci sayfamıza geldiğimizde önce kalori nedir? Kalori vücudun yakıt kaynağıdır. Besinlerde benzin istasyonudur. Bunu da ben buldum. Şimdi ne demek istiyorum burada? Bak benzin istasyonu elmaya gidiyorsun tamam mı? Diyorsun ki ben enerji lazım bana. Elmayı yiyorsun. Ye beni diyor. Yiyorsun elmayı sana yakıt veriyor. Bu yakıta da biz kalori diyoruz işte. Bu yakıtı da vücudun kullanıyor sonra. Şimdi burada işte kaloriler nereden geliyor? Yağlardan, karbonhidratlardan ve proteinlerden geliyor. 1 gram yağ 9 kalori. 1 gram karbonhidrat ve protein 4 kalori. Şimdi diyeceksiniz ki madem bunlar aynı fark etmiyor değil mi? Hani hangi ikisini de tüketsek olur. Ama ona sonra geleceğiz. Öyle bir muhabbet yok aslında. Burayı anlatayım oraya geri döneceğim. Şimdi öncelikle kalori açığı nedir? Gün içinde yaptığımız aktivitelerde enerji ve kalori harcıyoruz tamam mı hepimiz? Yaptığımız aktiviteler dışında vücudun düzgün bir şekilde çalışmaya devam etmesi için her insanın tüketmesi gereken belli bir kalori miktarı var. Yani vücudun çalışıyor. Diyor ki ya bana bu enerjiyi ver ki ben bunu çalıştırayım. Sen bana günde bu enerjiyi vermezsen ben bir müddet sonra çalışamam. İşimi yerine getiremem. Bu enerjiye de işte bazal metabolizma hızı deniyor. Şimdi şuraya geri döneyim. Şimdi karbonhidrat ve proteinler kalori olarak aynı. Ama şöyle bir şey var. Karbonhidratlar vücutta daha kolay sindiriliyor. Yani şöyle karbonhidratlar vücutta daha kolay sindirildiği için bir şeker yiyorsun atıyorum. Vücudun onu sallıyorum bu oranları. 10 dakikada tüketiyor yani sindiriyor. Diyorsun ki 10 dakika sonra işte hemen açlık hissi geri geliyor. Ama protein yediğinde vücudun bunu 30 dakikada falan sindiriyor. Ve şöyle bir şey var. Şimdi proteinin termik etkisi karbonhidrattan daha yüksek. Peki bu termik etki dediğimiz muhabbet ne? Kısacası tam bilimsel açıklamasını bilmemekle beraber şöyle biliyorum. 100 kaloriye tekabül eden bir protein tükettiniz. Proteini yakarken vücudun daha fazla enerji harcıyor ve yani protein tükettiğin zaman aslında 100 kalori alıyorsan zaten 10'unu 15'ini yine bu oranları sallıyorum. 10'unu 15'ini vücudun o enerjiyi alırken yani sindirirken o aldığı besini protein içerikli olduğu için sindirirken fazla kalori harcıyor. Ama sen 100 kalorilik bir ama sen 100 kalori ama sen Ama sen 100 kalorilik bir karbonhidrat aldığında vücudun diyor ki bu çerez diyor. Yani ben bunu çok kolay bir şekilde sindirebiliyorum. Çok uğraşmıyor o yüzden işte atıyorum 1 kalori 2 kalori falan harcıyor. Şimdi
O zaman biz ne yapacağız? Arkadaşlar biz kilo vermek istiyorsak öncelikle herhangi bir siteye gideceksiniz. Google'a günlük kalori hesaplama yazacaksınız. Ben size Ağır Sağlam'ınkini öneriyorum. Bir tane de Mezura alacaksınız. Çok pahalı bir şey değildir büyük ihtimalle. Zaten genelde her evde var. Ağır Sağlam hesaplayıcıdan örnek vereceğim size. Orada işte size bazı şeyler soruyor. Bel çevren, boyun çevren, işte erkek misin, kadın mısın, yaşın, boyun falan filan. Zaten bel çevren, boyun çevren ve erkek misin, kadın mısın o soruyu cevapladıktan sonra herhalde sana bir yağ oranını belirliyor. Ben o yağ oranının aşağı yukarı doğru olduğunu düşünüyorum ki kendim makinede analiz yaptırdığımda o orana yakın çıkıyordu. Ondan sonra aşağıda günlük almanız kalori hesaplayıcısı var. Sitenin hemen aşağısında Ağır Sağlam'da. Oradan işte kalorinizi hesaplıyorsunuz. Yazıyorsun oraya işte yağ oranını falan filan, yaşını falan giriyorsun. Aktiviteni giriyorsun. İşte 3 gün spor yapıyorsan 3 gün spor yaptığını veya işte masa başı bir işte çalışıyorsan masa başı bir işte çalıştığını falan belirtiyorsun. O sana göre ortalama bir kalori veriyor. Kilo vermek istediğin için bunun sana verdiği kalori yazar orada zaten. Genelde şey yazar. İşte ya kilo koruma kalorisi ya da günlük alman gereken kalori yazar. Biz oradan 200 kalori aşağı alarak başlayacağız. Diyeceksin ki ulan madem az yiyince az şey oluyor o zaman ben işte 700 kalori aşağı alayım, 500 kalori aşağı alayım falan. Arkadaşlar bu saçma. Niye? Çünkü diyet sürdürülebilir olmuyor. Eğer 700 kalori aşağı alırsanız haftada 3 haftada falan biter. Sonra onu 800'e çekmek zorunda kalıyorsunuz. Sonra 900'e çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer yiyecek bir şey kalmıyor. Niye çekmek zorundayım diye sorarsan vücudun belli bir müddet sonra diyor ki lan diyor bu adam bana az enerji veriyor. Yani metabolizman yavaşlıyor. Çünkü sen az enerji alıyorsun. Vücudun da diyor ki adam bana az enerji veriyorsa ben de az enerji harcamalıyım. Yani normalde oluşturduğun kalori açığı artık senin normal kalorine denk geliyor. Kilo koruma kalorine oluşuyor. Mesela 2000 kalori alıyordun. 3 hafta boyunca 1900 kalori aldın. Kilo vermeye devam edersin. Ancak 3 haftanın sonlarında veya 2 haftanın sonlarında bu değişkenlik gösterebilir kesinlikle. Kilo vermen durur. Çünkü vücudun artık o kaloriye alışmıştır. O yüzden 100 kalori 200 kalori daha aşağı alman gerekir. Bu yüzden ben düzenli olarak benim tavsiyem kesinlikle ben doktor veya antrenör falan değilim. Sadece tecrübelerimden konuşuyorum. O yüzden her zaman kendi araştırmanızı yapmanızı ve aklınıza hangisi yatıyorsa onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Her 2 haftada bir aldığınız kaloriyi 100 kalori daha düşürürseniz kısaca tutturmayın. 100 kalori daha düşürürseniz vücudunuz alışamıyor. Şimdi bu kalorileri nereden alacağız? Eğer düzenli ağırlık antrenmanı yapıyorsanız kendi ağırlığınızın 1,6 veya 2 gram katı kalori almanız tavsiye ediliyor. Şimdi bu biraz aslında bir konu. Yani ben mesela KYK'da kalıyorum. KYK yurdunda. Şu an aile evindeyim ama KYK yurdunda kaldığım için çok fazla protein tüketemiyorum. Mesela ben 80 kilo bireyim. 1,6 katı yani 1,5 katı diyelim. 80 kilonun 1,5 katı 120 gram falan yapıyor. Ki sert bir antrenman yaptım. Haftada 5 gün antrenman yaptım falan düşünürsek yani 2 gram protein almam gerekse 80 160. KYK yurdunun bize verdiği yemekler günlük olarak 20-30 gram protein falan anca içeriyor ve sürekli bir şey yemem gerekiyor. Yemek pişiremiyorsun, yapamıyorsun. Yani ben haliyle günlük 100 gram, 120 gram protein alırsam şükrediyorum. Halbuki 200 almam gerek. Bazı insanlar diyor ki abi ben protein alamıyorum işte yapmayacağım bu sporu. Ne gerek var? Bırakma. Çünkü aslında orada 200 olan en optimal olanı. 200 gram işte sen yani 2 katı protein alırsan mükemmel bir şey. Düşünü alıyorsan sorun değil. Yap. Yine yap. Ağırlık antrenmanını sert yap. Beslenmeni düzenleyemiyorsan ağırlık antrenmanını güzel yap. Ben böyle düşünüyorum. Neyse proteinimizi hesapladık. Şimdi yağlara geçelim. Günlük kalori miktarınızı hesapladıktan sonra günlük kalori miktarınızın %20'si ve %30'u yağlardan gelmeli. Çünkü vücudun işlevselliğini yerine getirebilmesi için bildiğim kadarıyla yağlar da çok önemli. Tabii kaliteli yağlar, margarin falan değil. Olabiliyorsa zeytinyağı ama önce ayçiçek yağı falan abi olmuyorsa ne yapacaksın yani hiç yoktan iyidir. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, kuru yemişlerden gelen yağlar bunlar kullanılabilir. Neyse %20'si %30'u yani 2000 kalori alacaksanız %20'si %30'u 400 ila 600 ediyor. Bir yağında 9 kalori olduğunu biliyoruz. Yani 400'ü 9'a böleceksin 44 gram yağ. Minimum 44 gram yağ alman gerek. Bunun genelde üstünde alıyoruz. Çünkü yani kaliteli yağlarla beslenemediğimiz için çok fazla yağ kullanıyoruz. Geçelim. Şimdi buraya kadar bir özetleyelim tamam mı? Bu arkadaşımız Osman. Osman Gültekin. Osman Gültekin sen misin? 20 yaşında, 130 kilo, 180 santim boyu var. Haftada 3 gün düzenli ağırlık antrenmanı ve kardiyo yapıyor. Osman'ın bilgilerini kalori hesaplama sitesine girdiğimizde bize ortalama 4000 kalori alması gerektiği söyleniyor. Osman kilo vermek için alması gereken kaloriden 2000 kalori, 200 kalori azalarak başlıyor. Yani Osman 3800 kalori almaya devam ediyor. 130 kilo olduğu için de 130 çarpı 1,6 diyor ve 200 gram protein almaya çalışıyor. Ama Osman akıllı olduğu için 200 gram alamasa da sorun yok. Elimden geleni yap diyor ve hayatına devam ediyor. 3800'ün %20'sini hesaplıyor ve 760 çıkıyor. Onda her 1 gram yağın 9 kalori olduğunu düşünerek 9'a bölüyor ve 84 gram minimum yağ alması gerektiğini öğreniyor. Geri kalan kalorilerinizi bu arada karbonhidratla dolduruyorsunuz.
Kilo vermenin mantığını nasıl vereceğinizi anladınız. Şimdi gelelim benim düşündüğüm işin ince noktalarına. Öncelikle protein ağırlıklı beslenmeniz gerektiğini söyledim mi hatırlamıyorum. Ancak protein ağırlıklı beslenmeniz gerek. Yani protein yiyin arkadaşlar. Olabildiğince protein tüketmeye çalışın. Neden? Şimdi protein alımını yüksek tutarsanız kilo verirken kas kaybınız da minimuma inecek. Ama şöyle bir şey var. Bazı durumlar dışarısında kilo verirken kas kaybetmemek maalesef ki imkansız. Peki bazı durumlar neler? Yani ben ne zaman kilo verirken hem de kas kazanabileceğim? Eğer spora yeni başladıysanız ve hala hazırda obez biriyseniz vücudunuzda kullanabilecek çok fazla depo olduğu için yani o kilo vermek vücudunuzu alması gereken kaloriden az kaloriyle beslemek sizi o kadar yıpratmayacak. Çünkü zaten vücudunuzun, kaslarınızın beslenebileceği birçok deponuz olacak vücudunuzda. O yüzden yani obez bir insansanız kilo verirken kesinlikle kas kazanımı yaşarsınız ve yeni başladıysanız da newbie gains diye geçen Türkçesini tam çeviremediğim bir muhabbet var. Yeni başlayan insanların işte bir anda zaten değişimi görürler 2-3 ay sonrasında. İşte protein aynı zamanda sindirmesi en zor olan işte kaynak mı denir ne denir bunları bilmiyorum. İşte ondan protein. O yüzden hani ne kadar çok protein tüketirseniz sindirmesi o kadar zor olduğu için çok kalma süreniz artacak. Bu lif de genelde proteinli besinlerde oluyor. Protein örnekler bunlar zaten Fen Lisesi kitabında var. Bunları da bilmiyorsanız yuh. Şimdi biraz önce karbonhidrat dedik. Bu karbonhidrat kaynakları ne? Şeker de karbonhidrat içeriyor. Pirinç de karbonhidrat içeriyor. O zaman şeker yiyeyim ben. Niye şekerin tadı daha güzel? Gerçi kime göre neye göre? Hiç bilginiz yoksa ben size başlangıç olarak önerebileceğim 3 tane karbonhidrat kaynağı kaliteli olduğunu düşündüğüm. Pirinç şöyle. Pirinç çok fazla sizi tok tutmaz arkadaşlar. Tutar ama hani bir bulgur kadar patates kadar değildir bence. Yani ben de en azından öyle işliyor. Şimdi glisemik indeks dediğimiz bir muhabbet var ve glisemik indeks bildiğim kadarıyla o besinin sindirilme hızından yani glisemik indeksi yüksekse besin hızlı sindiriliyor. Eğer glisemik indeksi düşükse o besin yavaş sindiriliyor, zor sindiriliyor. Pirincin de glisemik indeksi yüksek olduğu için antrenmanlardan sonra işte hasar verdiğiniz kaslarınızı ve depolarınızı boşaldı, enerji depolarınız. Yani pirinç yiyerek, pirinç pilavı falan yiyerek bu şekilde o depolarınızı doldurabilirsiniz. Ama eğer antrenman yapmıyorsanız, işte ben sadece kilo vermek istiyorum diyorsanız sadece bulgur yiyin. Çünkü yani bulgur glisemik indeksi daha düşük pirinçe göre. Eğer diyorsanız ki ben hem öğün olarak çok yiyeyim, yani öğün değil de daha doğrusu gözüm doysun hem de karnım doysun diyorsanız patates yiyebilirsiniz. Çünkü 100 gram pirincin içerisinde 300 kalori varken 100 gram patateste 90 kalori falan var diye biliyorum. Şimdi spor yapmak zorunda mısınız? Burada yine benim bir fotoğrafım. Arkadaşlar spor yapmak zorunda değilsiniz kilo vermek için. Yani burada ben 110 kilodan 83 kiloya kadar spor yapmayarak düşmüştüm. Dolarım falan filan. Güzel zamanlardı. Geçelim. Nasıl geçiyorduk lan? Şimdi cheat meal, cheat day muhabbeti. Öncelikle bunları açıklayayım. Çünkü sıfırdan başladığınızı düşünüyorum. Zaten duymuşsunuzdur. Neyse. Cheat meal dediğimiz şey bir öğünde istediğiniz şeyi yiyorsunuz. Atıyorum sabah öğlen akşam yemek yiyorsunuz. Öğlen öğününde istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Cheat day dediğimizde kendinize bir gün diyetten uzaklaşıyorsunuz ve o gün istediğiniz ne varsa yiyorsunuz. Bu cheat meal mevzusu çok farklı. İşte herkes diyor ki kimisi diyor yap diyor, yapma diyor. Ayda bir yap diyor. İşte 2 ayda bir yap, 3 ayda bir yap, haftada bir yap diyen var. Haftada bir yaparak faydalandığını iddia ediyorlar. Herhalde bilimsel olarak da kanıtlanmıştı. Hatta buna carb cycling deniyordu. Karbonhidrat yüklemesi falan diye biliyorum. Neyse emin değilim o yüzden oralara çok girmeyeceğim. Şimdi benim görüşüm ne diye sorarsanız. Şimdi ben başlarda hiç cheat day ve cheat meal yapmadım. Ama şöyle bir şey var. Ben 18 yıl, 17 yıl daha doğrusu 17 yaşıma kadar obez olarak büyüdüm. Şişman bir insandım. O yüzden sürekli düzenli abur cubur yeme, içecek işte kola mola. Bunlara çok alışkın olduğum için hani bunlardan anda kopmak zordu. O yüzden işte böyle kare kare küçük küçük bitter çikolatalar yerdim. Çok canım istediğinde çünkü çikolatayı çok seviyorum. Yani öyle başlarda eğer siz de uzun süre falan obez falansanız işte yapmayın, kesmeyin çünkü çok zorlanırsınız. Eğer iradenize gerçekten güveniyorsanız yapabilirsiniz. Ne güzel olur. Ama eğer güvenmiyorsanız kesinlikle bunda hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum. Aşağı bırakmanız bence sizin için daha sağlıklı olacaktır. İşte bu abur cuburları kestiniz tamam mı? Bundan sonra hiç mi abur cubur yemeyeceksiniz? Yiyebilirsiniz. Bence öyle. İlk spora başladığınız, diyete başladığınız diyeyim. Bir ay içerisinde hiçbir şey yemeyin. Cheat meal veya cheat day yapmayın. Çünkü mesela yağlı bir vücudun var, şişmansın. Bir hafta geçiyor, cheat meal geldi. Yiyeceksin, diyeceksin ki tamam bir haftadır da boğazımı sıkıyorum, vücudumda hiçbir değişiklik yok. Alt üstü şuram gitti, buram gitti. En iyisi yiyeyim diyeceksin. Bir ay sabrettiğinde İnanın eğer diyete yeni başlıyorsanız bir ayda çok güzel sonuçlar alacaksınız. Tabii ki de sıkı bir şekilde takip ederseniz. Bir ay sonrası o aldığınız sonuçlara kıyamayacaksınız. Bir müddet sonra yemek istemeyeceksiniz. Bana yeterli falan diyeceksiniz. Bir cheat meal veya cheat day yaparken arkadaşlar. Cheat meal yapıyorsanız mesela diyorum günlük 2000 kalori alacaksınız. Ve 4 öğün yiyeceksiniz. Her öğün 500 kalori alacaksınız. İşte sen öğlen yediğin öğün 500 kalori. Cheat meal yapmak istedin.
500 kaloriyi aşmazsan mükemmel bir cheat meal olur. Tamam. Şimdi aile ve arkadaş ortamına gelelim. Bakayım kayıt ediyor muyum hala? Diyorum 20 dakika olmuş. Umarım sıkmamışımdır. Aile ve arkadaş ortamında kilo vermek konusunda suç arkadaşlarına veya ailesine atan çok insan var. Burada da yazmışım. Zaten buradan okuyorum şu an. Eğer aileniz ve arkadaşlarınız size hadi şundan ye bundan ye bir kereden bir şey olmaz. Ne olacak oğlum zaten kilo verdim biraz ye falan derlerse hani biraz onların suçu. Yapmamaları gerek. Ama eğer işte onlar sırf sizin karşınızda şunu yiyor bunu yiyor işte ben onu görüyorum canım çekiyor diyeti bozuyorum diyorsanız bu da biraz sizin eşekliğiniz arkadaşlar ayıptır söylemesi. Çünkü aynı şeyleri ben de yaptım. Yani sen kilo veriyorsun sen diyet yapıyorsun diye o insan keyfinden ödün vermek zorunda değil. Ne kadar seni seven bir insan da olsa kız arkadaşın da olsa annen de olsa baban da olsa o insan seni keyfin için bir yapar iki yapar o adamın da hayatına devam etmesi gerek. Yani çevrene sen kilo vermek istediğinde çevrene diyebilirsin ki ben böyle böyle kilo vermek istiyorum. Böyle bir yola gireceğim haberiniz olsun. Bana böyle şeyler teklif etmeyin. Ama işte karşımda yiyebilirsiniz. Sorun değil canım çeker diye düşünmeyin yeter diyebilirsiniz. Şimdi gelelim de ben kalori besinini alıyorum. Kalori açıklığı oluşturuyorum ama çok aç oluyorum. Sürekli aç geziyorum. Açlığınızı yatıştırabilecek birkaç öneri yazdım buraya. Öncelikle öğünlerinizle birlikte kesinlikle salata, salatalık, meyve sebze tüketmeye çalışın. Bunlar kalorisi az olmasına rağmen boyut olarak çok oluyorlar. Hani 1 kilo salatalıkta herhalde 100 kalori falan vardır emin değilim sallıyorum ama gerçekten çok az zaten %90'dan fazlası su olan bir meyve mi sebze mi ne bu bilmiyorum. Bir de bu yeşilliklerde lif çok olduğu için size tokluk hissini gerçekten yaşatıyorlar. Özellikle bol yeşillik ve salata yiyin demişim. Bol lifli besinler tüketmeye çalışın. Laf, brokoli, bezelye, elma ve benzeri. İnternette zaten lifli besinler yazarsanız çıkar. Bol tüketin arkadaşlar. Böyle bir trik buraya yazdım zaten. Hani bazen acıktığımızı sanıyoruz gerçekten ama halbuki o susamışız. Bir bardak su içsen, bir şişe su içsen açlığın geçiyor. Kahve için afiyet olsun. Kahveyi çok severim ve çok tok tutuyor gerçekten. İştahınızı da kesiyor. Arkadaşlar yavaş yemek yiyin. Çünkü vücudunuz yemek yemeye başladığınızdan 20 dakika sonra yemek yediğinizi anlıyor ve tokluk hissiyatını algılamaya başlıyor diye biliyorum. Evet, Osman Gültekin kilo verdi ama artık kilo veremiyor. Burada da başta anlattığım konuyu tekrarlayacağım. Aldığınız kalorileri bir müddet sonra vücudunuz alışıyor. Bu yüzden sunumun başında da sizlere dedim. 2 haftada bir aldığınız kaloriyi 100 kalori azaltmanız daha iyi olur sizin için. Çünkü bir müddet sonra vücut diyor ki tam benim buna alışmam gerek. O yüzden vücudunuz ona alışıyor ve ona göre hareket ediyor ve kalori harcıyor falan. O yüzden yani arada bir azaltın şu aldığınız kaloriyi. 2 haftada bir bence. Bu da bitti sunum. Çok tuttum size kusura bakmayın. Son iki kişi olarak asla araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi bırakmayın. Sağlıklı yaşamayı bir dönem değil bir ömür boyu olarak düşünün. Şimdi şöyle dediğim gibi araştırın arkadaşlar. Benim burada dediğim her şeyi sorgulayın veya izlediğiniz videolarda her şeyi sorgulayın. Ben size şimdi birkaç kanal tavsiyesi vereyim. Onları izleyebilirsiniz. Ağır Sağlam, Fit Yemek, Güray Aydın. Bu adamları izleyebilirsiniz. Aklıma başka gelmiyor ama bir ton güzel kanallar var anlatanlar. Yani bunların dedikleri bu abilerimin dedikleri de bazen doğru. Bana doğru gelmeyebiliyor. O yüzden deneyin. Deneme yanılma yapın. Pes etmeyin, vazgeçmeyin. Ve dediğim gibi sadece bir kişinin ağzına bakmayın arkadaşlar. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Kendi okumanızı kendiniz yapın. Bir de abone olursanız çok beğenirim. Çünkü çok uğraştım bu slaytta. Çok basit bir şey gibi görünse de. Bu kadardı. Umarım hedefinizde başarılı olabilirsiniz. Son olarak da bir sorunuz varsa Instagram'dan #bas sayfama abone olmayın. Mesaj atın. Sorunuz falan olursa heyecanlandım. Yoruma da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Bilmiyorsam da sizi bildiğini düşündüğüm birine yönlendirmeye çalışırım. Veya öğrenebileceğiniz bir kaynağa yönlendirmeye çalışırım. Bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Umarım